YouTube'da tam şu anda sen bu videoyu izlerken birileri yeni bir kanal açıyor. Hatta seninle aynı konuda bir kanal açıyor. Belki seninle aynı şehirde, belki de aynı ilçede, hiç fark etmez. Ama o kişi 6 ay sonra kanalını bırakacak. Korktuğundan veya sıkıldığından değil ha. Yanlış nişi seçtiği için. Bu videoyu izliyorsan büyük ihtimalle kafanda şu soru dönüyor. Hangi konuda kanal açmalıyım? Ya da bir kanalım var, doğru nişi mi seçtim acaba diye düşünüyorsun. Bu videonun sonunda sana o soruların cevabını vereceğim. 10 adımda doğru nişi seçtiğinizi veya nasıl seçebileceğinizi öğreneceksiniz. Sizden tek istediğim şey beğenip abone olmanız. Hazırsanız geçelim. Birinci adım kendimizi tanımak. Arkadaşlar, niş bulmak önce kendimizi tanımakla başlar. Sana somut bir soru sormak istiyorum. Hangi konuyu saatlerce hiç bıkmadan konuşabilirsin? Bu soru önemli çünkü YouTube'da kalıcı olmak istiyorsan sürekli içerik üretmelisin. 5 video, 10 video, 50 video atacaksın ve hiçbirinde karşılık beklemeyeceksin. O yüzden bunu sadece sevdiğin konular için yapabilirsin. Şimdi videoyu burada durdur ve eline bir kağıt bir de kalem al. Çünkü anlatacaklarım çok önemli. Kalemlerini aldıysan anlatıyorum. 3 tane sütun aç. Birincisine sevdiğin konuları yaz. İkincisine iyi olduğun konuları yaz. Ve üçüncüsüne insanların bekledikleri konular yaz. Bu 3 sütunun kesiştiği yer senin doğru nişin. Hepsinin kesiştiği ortak bir nokta varsa oraya odaklanacağız. Bakın tekrar söylüyorum. Sevmediğin bir konu üzerinde içerik yapmak sürdürülebilir değildir. Belki 3 ay yaparsın, belki 6 ay yaparsın ama eninde sonunda sıkılırsın. Ve o noktada ya video çekmeyi bırakırsın ya da kaliten çok düşer ve başarılı olamazsın. İki durumda da bitersin yani. Şimdi ikinci adımımıza geçelim. Tabii ki bir konuyu sevmek yeter mi? Tabii ki de yetmez. O konuyu izlemek isteyen yeterli sayıda insan olması şart. Peki bunu nasıl anlayacağız? Hemen YouTube'a giriyorsun ve arama çubuğuna nişini yazıyorsun. Mesela kilo vermek, tamam mı? Kaç tane video çıkıyor? En çok izlenen videolar kaç izlenmiş? Bunların hepsini tek tek not alıyorsun. Burada iki şeyden uzak durman lazım. Birinci durumdan milyarlarca, milyonlarca izlenme varsa ve buna rağmen kanal sayısı da çok fazlaysa oradan uzaklaşacaksın. Burada rekabet o kadar yüksektir ki senin ön plana çıkman için yıllarını vermen lazım. İkinci uzak durmamız gereken nokta ise hiç bu konuyla ilgili videonun olmaması ya da var olan videoların çok eski olması. Bu izleyici olmadığı anlamına geliyor. Olması gereken durum şu arkadaşlar. Arama çubuğuna yazdığınızda yeterli sayıda video var. Bu videolar izleniyor ama eski ya da kalitesiz videolar. İşte o boşluk bizim için önemli bir kapı. O kapıdan gireceğiz. Daha sonra dikkat etmeniz gereken şey şu. Seçtiğiniz nişte kimler var? Hangi kanallar var? Bu kanallar ne kadar büyük? Ne tür videolar çekiyor ve hangi videoları daha çok izlenmiş? Rakip gördüğünde paniğe kapılma. Bu iyi bir şey. Demek ki izleyen var demek. Büyük kanalların olduğu nişler izleyicinin çok olduğu nişler demek. Kimsenin gitmediği bir yer varsa oraya sen de gitmemelisin. Bir konu hakkında kimse içerik yapmıyorsa ben burada bir boşluk buldum, bunu yapmalıyım demen tamamen yanlış. Şimdi asıl soruyu soralım. Bu baktığımız kanallarda bu büyük kanalların eksiği nedir? Daha yavaş ve daha anlaşılır bir içerik mi gerekiyor? Daha komik bir içerik mi gerekiyor? Daha güncel bilgiler mi lazım? Farklı bir bakış açısı mı lazım? Bunların hepsini analiz etmeliyiz. Rakiplerini incelerken yorumlar menüsüne mutlaka girmelisin. İzleyiciler ne soruyor sorusu senin konunun video başlıkları olacak. Senin için mükemmel ücretsiz bir araç işte. Niş bulmak için yapay zekalar var. Evet, ama orada gördüğün şeyler çok somut kalacaktır. Çok soyut kalacaktır. Beni dinle. Ve dördüncü adıma geçelim. Dördüncü adım izleyicinin profilini belirlemek. Yani kim için içerik üretiyorsun? Herkes için cevabını verme. Bu çok yanlış. Herkes için yapılan içerik kimse için yapılmıyordur. Burada sormamız gereken bazı sorular var. İşte izleyicilerimiz kaç yaşında? Nerede yaşıyor? Ne iş yapıyor? Bu konuya neden ilgi duyuyor? Bu konuda en büyük korkusu nedir? En büyük hedefi nedir gibi sorular sormamız lazım. Mesela 25 yaşında, üniversite mezunu, şehirde yaşayan, YouTube'dan ek gelir elde etmek isteyen ama nereden başlayacağını bilemeyen birisi için yapıyorum ben bu videoyu. Ya da benzer işte. İşte sen bu kişi için içerik üretirsen o kişi videolarını ilk saniyeden bağlanarak izler. Çünkü sen o kişinin sorununu konuşuyorsun. Ve o kişinin sorunu birçok topluluğa hitap ediyor. Ne kadar dar bir profil çizersen o kadar güçlü bir bağ kurarsın. Bu kulağa biraz ters gibi geliyor ama doğru arkadaşlar. İnan. Burada 3 senelik bir tecrübe konuşuyor. 5. adım para potansiyelini araştırmak. YouTube kanalını açarken para kazanmak zorunda değilsin. Ama nişini seçerken para potansiyelini gözden gelmemek yapabileceğiniz en büyük hatadır. Ve uzun vadede bu sizi hayal kırıklığına uğratır. O yüzden ne yapıyoruz? Her farklı nişte reklam geliri farklıdır. Teknoloji, finans, eğitim gibi nişlerde reklam gelirleri daha yüksektir. Unutmayın, size parayı veren YouTube değil,
reklam verenler. Bu teknoloji işte finans gibi kanallarda reklam verenlerin parası çok olduğu için sizin de gelirleriniz çok olur. Çünkü o izleyici kitlesinin satın alma gücü yüksek. Eğlence ve komedi kanalları çok fazla izlense bile onların gelirleri çok düşük oluyor. Bu yüzden. Çünkü eğlence veya oyun videolarını izleyen kitle daha çocuk bir kitle olduğu için herhangi bir şeyler satın almaya çok meyilli olmuyorlar. Buradaki dikkat etmeniz gereken nokta bu. Tabii ki para kazanmanın tek yolu reklamlar değil. Ürün satışı, sponsorluk, dijital ürünler gibi şeyler niş seçiminizde doğrudan bağlantılı olmalı. Seçtiğin niş bu konuları kapsıyor mu? Bir şeyler üretebilir misin? Ürün satışı yapabilir misin? Danışmanlık verebilir misin? Bu soruları göz ardı etmemeliyiz. Sadece YouTube gelirine odaklanmak yapabileceğiniz en büyük hatalardan bir tanesidir. Devam ediyorum. 6. adım test etmek. Şimdi arkadaşlar bakın, zihninizde harika bir niş olabilir. Ama o seçtiğiniz niş kameranın karşısına geçince size tamamen farklı hissettirebilir. Ya da izleyici ilgi göstermeyebilir. En iyi niş tespit edilmiş niştir. Bu konuda size kendi tecrübelerimden bir şey söyleyeceğim. Ben de sizin gibi yapay zekalara yazıp işte niş bulmak istiyorum, dar bir niş olsun vesaire diyordum. Çok güzel nişler de buldum. Tamamen kimsenin yapmadığı farklı nişler de buldum. Denedim. Hiçbirisi izlenmiyor. Çünkü izleyici yok. En iyi niş test edilmiş niştir. Bunun için 5 ya da 10 tane video çekiyorsun. Bunların hepsini farklı alt konularda hazırla. Sonra hangi video daha çok izlendi? Hangi video daha çok tıklandı? İşte hangi videonun ortalama izlenme süresi yüksek? Bu veriler sana hangi yönde gitmen gerektiğini söyleyecek. Bu test aşamasında hız çok önemli. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Aşırı düşünmene gerek yok. Çek, yükle, verilere bak. Devam et. Çek, yükle, verilere bak. Her videodan bir ders çıkartmalıyız ve o dersi bir sonraki videoda yapmalıyız. Yanlış yapmamalıyız. Doğruları devam ettirmeliyiz. 7. adımımız nişimizi daraltmak. Bu sorulan en büyük sorulardan bir tanesi. Çok basit bir örnek vereceğim. Mesela yemek. Çok geniş bir kitle değil mi? Türk mutfağı dersek bu daha dar bir niş olur. 10 dakikada yapılabilen Türk yemekleri dediğiniz zaman çok daha güzel ve dar bir niş olur. Bunu mutlaka not edin. Çok önemli. Nişini ne kadar daraltırsan o konuda o kadar uzman görünürsün. İnsanlar uzmanların videolarını izler. Çok geniş bir kanalın tek bir videosu olmak yerine dar bir alanın en iyisi olmalısınız. Bunun mantığı ne biliyor musunuz? Size ters gibi gelecek ama geniş nişlerde çok büyük kanallar var arkadaşlar. Onlarla yarışamazsınız. Ama dar bir nişte onların kapsamadığı bir konu varsa o konuda birinci isim siz olursunuz. Küçük bir gölde büyük balık olmak, büyük bir okyanusta küçük bir balık olmaktan çok daha iyi bir stratejidir. Daralt, uzmanlaş, büyü. 8. adım. Sana bir soru daha. Seçtiğin nişte yüzlerce video çekebilir misin? Sadece bu soruyu sor kendine. 100 video. Evet, hatta daha fazla konu var diyorsan çok güzel. Ama eğer 30 tane, 20 tane, 50 tane konu video çekebilirim diyorsan nişini biraz genişletmen lazım. Eğer 20 videodan sonra konu biter diyorsan oraya hiç girme. YouTube kanallarının büyümesi zaman içerisinde biriken videolardan gelir. Tek viral video kanalınızı büyütmez. Birikimli içerik büyütür sizi. 1 yıl sonra, 2 yıl sonra, 3 yıl sonra hala çekebileceğin konuları dene. Unutmayın, sürdürülebilir olmak YouTube'daki en kalıcı, en önemli, en dikkat etmeniz gereken şey. 9. adım. İnsanları, toplulukları gözlemlemek. İnsanlar nerede, ne soru soruyor? Hangi konulara cevap veremiyor? İşte sosyal medya platformları, Reddit'ler, Discord'lar, YouTube yorumları, forum siteleri sizin için altın madeni. Bir nişi seçmeden önce onun topluluklarına girin. O videolara bakın. O videonun yorumlarına bakın. İnsanlar ne diyor? Hangi sorular defalarca tekrar soruluyor? Hangi soruların tatmin edici bir cevabı yok? Bunları seçin. Bunlar sizin video fikirleriniz. Benim yaptığım bazı videolar birazdan şurada bir yerde çıkar. Mesela bu konuyla alakalıydı. Yapay zeka kanalları kapatılıyor muydu? Çünkü insanlar çok fazla soruyordu ve bunu videolaştırmazsam benim için büyük bir kayıp olurdu. Şimdi mesela bir kanal düşün, tamam mı? İzleyicinin aklında videodan önce o soru var. Soruyu soruyor. Videoyu izliyor, cevabı buluyor. İşte bu döngü sizi hem izletir hem de sizin kanalınızı büyütür. Cevap verilmeyen sorulara cevap veren bir kanal olursanız büyümemek neredeyse kaçınılmaz. Bunu haftada bir gününüzü ayırarak yapabilirsiniz. Toplulukları izleyin, videoları izleyin, yorumlara bakın. Benim 2 hafta önce videomda sizden sorulan 33 tane soruyu cevapladım. Bu soruların hepsi tamamen şahsıma değil, başka videolardan alınarak yapıldı. Anladınız mı mantığı? Oradaki 33 soru başka videolardan gelen sorular. Ama benim bir içeriğim oldu o. Temeller bunlar. 10. adımı da söylüyorum. Karar verip başlamak. Analizi yaptık, nişimizi bulduk, işte her şeyi yaptık, anlatılanları not ettik, bilmem ne yaptık. En önemlisi kaldı.
Başlamak. Kulağa çok kolay gibi geliyor ama bazı insanların, hatta çoğunun takıldığı en büyük nokta bu arkadaşlar. Başlayamamak. Hep daha iyi bir niş olur diye bekliyorlar. Biraz daha araştırayım diyorlar. İşte haftaları geçiyor, aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Sen onları düşünene kadar başkası o konuyu yapıyor, büyümeye başlıyor bile. Mükemmel niş diye bir şey yok. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Bilemezsiniz de zaten. Senin için doğru niş, başladığın ve tutarlı olduğun, sürdürebilir olduğun niştir. Karar ver, kameranın karşısına geç ve başla. Bu kadar. Başlamak en büyük avantajındır arkadaşlar. Düşünenler düşünürler. Sadece yapanlar büyüyecek. O yüzden hemen başlıyorsun. Bu videoyu izleyip bu 10 adımı uygulayan kanallar körü körüne başlayan insanlara kıyasla daha hızlı büyüyor, emin olun. Çünkü temelini doğru atarsanız bir kanalın, o kanal zaten zamanla kendi kendine büyüyecektir. Her yeni video bir öncekinin üstüne oturur. Her yeni izleyici kanalı bir başkasına anlatır ve büyürsünüz. Size bonus olarak bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Seçtiğin niş yanlış bile olsa her şey bitti, mahvoldu demek değil. Birçok başarılı kanal, Türkiye'de de işte Ruhi Çenet'ten tut da Enes Batur'a kadar herkes başladığı nişi zamanla değiştirdi. Önemli olan değişim zamanını ellerinizdeki veriyle değiştirmek. Ne zaman nişinizi değiştirebileceğinizi, ne zaman tutmayacağınızı anlamak için en az 12-15 tane video yüklemelisiniz ki YouTube da sizi tam olarak anlasın ve doğru kitleye önermeye başlasın. O verileri görmeden önce vazgeçmeyeceksiniz. Evet, temel olarak anlatacaklarım bunlardı. Bu videoyu beğendiysen beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Her hafta YouTube'la alakalı bu tarzda videolar yayınlıyorum zaten. Bilenler biliyor, bilmeyenler için de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere kankiler. Sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bay bay.